Herkese selamlar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şuradaki arkadaşlarım Mia, beraber tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz ve onlardan öğrendiğimiz tecrübeleri sizlere aktarıyoruz. Bugün değişik bir deneye başlamak istiyorum. Karanlıkta bitkiler ne kadar süre ve nasıl yaşayabiliyorlar? Bunun için birkaç tane bitki seçeceğim koleksiyonumdan. Nasıl kıyacağım, nasıl riske atacağım bilmiyorum ama cidden bu deneyi çok merak ediyorum. O yüzden bitki seçmeye başlıyorum. Hadi başlayalım o zaman. Evet, yaklaşık olarak bir ay boyunca karanlıkta bakmayı planlıyorum bitkilere. Neye göre seçeceğimi bilmiyorum. Bir tane philodendron istiyorum. Burada Ring of Fire var. Bir tane Ring of Fire'ı seçiyorum. Seni seçtim Pikachu. Gel bakalım. Bir tane alokasya türü seçmek istiyorum ama asıl bunları nasıl kıyacağım ona dair hiçbir bilgim yok. Ya çok zor. Bakayım yetiştirdiklerimden mi seçsem? Aslında alokasyalara kıyamıyorum. Şu antoryumu seçeceğim. Evet, antoryumu almak istiyorum. En azından böyle alacalı bir tane de olsun içeride. Bir tane de Syngonium alma kararı aldım. Bu arkadaşı alacağım. Yeni yaprak da çıkarıyor. Bakalım nasıl olacak. Ay, bir tane de doğa çiçeği almak istiyorum kesinlikle. Onların da karanlığa ne tepki vereceğini çok merak ediyorum. Bu arkadaşı alabilirim. Evet, seni alıyorum. Bir tane de sukulent almak istiyorum buradan. Hangisini alsak? Şu arkadaşı alalım. Seni seçtim Pikachu. Gel bakalım. Evet, burada kullanmadığım ve camı olmayan bir banyo var. Bu arkadaşlar bir ay boyunca artık burada yaşayacaklar. Bakalım ne olacak? Şu anki durumları bu şekilde. Bir hafta sonra haftaya cumartesi kontrole geleceğim bu arkadaşları. Hadi bakalım. Bay bay. Ya ben bu ufaklığı dışarıda unutmuşum. Ne olur ne olmaz diye ilaçlama yaptım hepsine. Ve bıraktım. Geri kaçıyorum. Merhabalar. Bugün 29 Haziran Cumartesi ve banyoya kapattığım bitkilere bakmaya gidiyorum. Kendimi çok zor tuttum bir hafta boyunca bakmadan. Nasıl durdum ben de bilmiyorum. Ama söz, yani hiçbir şekilde kapısını bile açmadım. Şu an ilk defa sizinle beraber açacağım. Hadi bakalım. Evet, Syngonium renkler gitmiş. Ama diğer yaprakları çok güzel. Renk solması olmuş eski iki yaprakta. Yeni yaprağı büyümeye devam etmiş. Çok sağlıklı gözükmüyor. Bir hafta daha tutsam mı acaba diye düşünüyorum. Şu an bu bitkiyi çıkarabilirim buradan. Evet, sukulentimize bakalım. Şu an sağlıklı gözüküyor. Sanki birazcık susuz kalmış gibi. Evet, alt yaprakları birazcık aşağı inmiş ama onun dışında sorun yok. Philodendron sorun yok. Yeni yaprağında birazcık cansızlık sanki var. Benim şu an en çok korktuğum ışıktan ziyade havalandırma olmadığı için, topraklar nemli olduğu için mantar sorunu vesaire bir şey yaşayacaklar mı diye. Ama şu an için bu da iyi görünüyor. Burada bir sararma mevcut. En son ilaçlama yapmıştım buraya almadan önce. Küçük küçük benekler var ama bunlar ne acaba? Görebiliyor musunuz? Böcek değil. Gitmiyor çünkü. Işık eksikliğinde olabilir. Şu ışıkla alakası yok. Bunu bekleteceğim. Şu an en çok aklıma takılan bu arkadaş oldu. Ama eski yapraklar olduğu için çok fazla dert etmeyeceğim. Işık eksikliğini görüyor musunuz? Renk farkını. Bunu bir hafta daha tutacağım. Hatta şöyle yapacağım. Normalde de salonda olsaydı böyle yapardım.
Hasar görmüş yaprakları çıkaracağım. Bu yaprağın çünkü ışıksız ortamda nasıl çıkacağını çok merak ediyorum. Diğerlerinde sorun yok. Buna bakmadık. Bunun yeni çıkan yaprağı vardı, zaten geliyordu. Renginde sadece açılma olmuş. Bu da ışık eksikliği ile alakalı. Bunu da çok güzel gözlemliyoruz böylece. Ama bitkide genel olarak bir sorun yok. O yüzden bunu da koyuyorum. Çöpümü alıyorum. Tripodumu alıyorum ve bir hafta sonra görüşürüz. Merhabalar. Bugün 8 Temmuz Pazartesi. Cumartesi günü bakamadım çünkü çok kötü hastalık geçirdim. Bugün de çok iyi değilim ama artık bitkilere bakmam gerektiğinin farkındayım. Alarmı erteleyip duruyorum. O yüzden ancak bugün bakabildim. Umarım durumları iyidir. Hadi bakalım beraber. Doğa çiçeği hiçbir şekilde halinden mutlu değil. Evet, havasız ortam, yaprakların nemli olmasından kaynaklı bir sorun olduğunu, mantar sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Bunu buradan çıkartacağım kesinlikle. Suyunu gayet güzel içmiş ama kurtulacaktır. Hiç sorun yok. Geçen Singoyum'da sorun olmuştu. Işıktan kaynaklı, ışıksızlıktan kaynaklı ve gene havasız ortam. Tahminimce bunlar da mantar sorunları. Bu yaprağı budayacağız. Bunu da alıyorum. Bunu beklemiyordum aslında. Daha sağlıklı olmasını bekliyordum sukulentlerin ama yaprak kayıpları olmuş. Bence bir hafta daha sanki durabilir. Evet, filodendrona bakalım. Fazla sorun yok filodendronda. Bu yaprakta renk gidişi olmuş. Evet, filodendronlar salgılarlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaş da tahminimce salgılamış. Diğer yapraklarda var mı? Yok. Şu yaprak özelinde. Antoryuma bakalım. Yaprak ucu sararması. Onun dışında antoryum taş gibi hiç beklemezdim. Yani sukulentin daha sağlam olmasını bekliyordum açıkçası. Bu üçünü bırakıyorum. Aslında bu da dayanır. Ama riske atmak istemiyorum. Yeni yaprağı da geliyor çünkü. Şurada bunların bakım tedavilerini yapacağım. Özellikle bu arkadaşı kurtarmam gerekiyor. Diğer üçünü bir süre daha karanlık ortamda bakalım ne yapıyorlar diye. Haftaya bakalım ne olacak. Evet, üçüncü hafta bitki kontrolü. Oh! Sukulentin haline bakar mısınız? Evet, Ring of Fire bir yaprağını teslim etmiş. Ama bu zaten sanki hasarlıydı diye hatırlıyorum. Kökler toprak ıslak olduğu için hasar görmüş olabilir ama bakıyorum yok, kökler hala beyaz ve sağlıklı. Şu kurumuşları alalım. O çürümüş, bakar mısınız? Kök çürümesinin devamı bu çürüme. Çıkaramıyorum. Bak nasıl şey oldu. Parçalandı. Ama kökler sağlam gözüküyor. Şunu bir koparmam lazım. Evet. Yeah. Burayı çok temiz bir şekilde keseceğim aşağıdan makas alıp ve bunu bırakmaya devam edeceğim. Burada kırık var. Yaprak kırılmış. Çok sorun değil ama yani sukulent deli gibi boyatmış durumda. Şoka girdim. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey? Alt yapraklar tabii gitmeye başlamış ve bir şekilde ışığa ulaşmak için boyunu uzatmış. Bakar mısınız? Bunu da bırakacağım. Şöyle göstereyim size boyunu. Bakalım haftaya ne olacak? Haftaya artık son bulacak. Antoryuma bakıyorum. Çok ilginç ama antoryumda hiçbir sıkıntı yok. Şurada hafif bir sararma var ama bu nemsizlikten kaynaklı da olabilir. Ring of Fire'ın bakımını yapıp gene buraya bırakıyorum. Evet, son haftamıza geldik. Şu an korkuyorum kapıyı açmaya ama. Yay! Evet, tripodu kurup bakalım. Evet, bence en başarılı olan antoryum oldu ve çok şaşırdım. Yankı için kusura bakmayın. Şurayı açayım birazcık. Antoryumda hiçbir şey yok resmen. Gurur duydum antoryumumla. Lodendron'a bakalım. Hatırlarsanız bir tane yaprağı çürüme olmuştu. Onu kesmiştim. Bir yaprak daha
kaybımız olmuş ve bir tane daha yaprağını bırakmış. Ama onun dışında burada ışık çok kötü, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi yeni yaprak geliyor. Kökleri de gayet sağlıklı. Gurur duyuyorum filolarımla ve sukulent tabii ki arşa ulaşmayı başarmış durumda. Alt yapraklar gitti ve ışığa ulaşabilmek için olabildiğince boyunu uzatmış. En azından tatile giderken karanlık korkusu, işte ışık olmazsa bitkilerime ne olacak korkusu. Bir de şunu asla unutmayın, buradaki bitkiler hava akımının olmadığı bir yerde, hatırlarsanız bir tane bitkimizi hava akımının olmadığı ve ısısının niye zararlı olduğunu aslında o bitkiyle görmüş olduk. Çünkü yapraklar ıslaksa ve havalandırma yoksa ortamda yapraklarımız çürüyebiliyor ne yazık ki. Sukulentim de bu şekilde. Umuyorum ki değişik bir şey olmuştur sizin için. Şimdi bu bitkileri yaşam alanlarına geri götürüp kendilerine gelmelerine izin vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı deneyler aklımda var. Bu kadar sert olmayan deneyler. En azından aklınıza değişik bir şey gelirse paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenin kanalımı, abone olun. Görüşürüz.